kralların misafir kabul ettikleri karşılama bölümü. Buralar at kakişi kokuyor bu arada arkadaşlar. Merhabalar herkese, bu ikili kanalına hoş geldiniz. Beni ilk kez görüyorsanız ben Beyza. Ben Enes. Bugün Sevilla'dayız. Sevilla'yı turlayacağız. Şu an Alcázar Sarayı'nın içerisindeyiz. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Görüşmek üzere. Ya bagel ısıtmışlar. Ben soğuk hayal etmiştim açıkçası. Tüm albenitini kaybettim benim için. Bakalım tadı nasıl. Bagel'ın ısıtılması konusunda bazı tereddütlerim vardı ama gayet güzel, beğendim. Burası yelpazeleriyle meşhur ama fiyatları biraz yüksek buldum burada, 25 euro. Yelpazeleri çok kaliteliymiş buraların. Zaten sıcak oluyor. Şu an Şubat ayındayız. Üstünde ince bir mont var. Bununla geziyorum. Ve öğlene doğru bir kombin değişikliğine gidebilirim hava durumuna göre. Sevilla Katedrali solumuzda kalıyor ama biz buraya daha sonra uğrayacağız. Girişi bu kapıymış. Biz içeri girdik, yanlışlıkla başka bir yerden geri döndük. Evet, içeri girdik şimdi. Saat 11'e 2 var. Siz de zamanında burada olun bence. Çünkü daha erken veya daha geç almayabilirler diye düşünüyorum. Biletler sold out olmuş bu arada. İnsanlar bekliyorlar, belki bir umut açılırsa falan diye mi artık bilmiyorum. Biletinizi önceden almanızı yine tavsiye ederim. Alhambra gibi. Burası Alhambra Sarayı'na oldukça benziyor. Bakalım bir karşılaştırma da yaparız. Buranın renkleri çok güzel arkadaşlar. Muhtemelen Alhambra Sarayı da bu şekildeydi ve renkleri soldu. Ya çok güzelmiş gerçekten, bakın. Evet arkadaşlar, şimdi Alcázar Kalesi'nin içerisindeyiz. Hepimiz burayı Game of Thrones dizileri ve Hollywood filmlerinden biliyoruz. Buranın şöyle çok ilginç bir özelliği var. Ben de o araştırdığımda öğrendim. Burası arkadaşlar bir Hristiyan kral tarafından yaptırılıyor aslında. Ve Granada'dan mühendisler, mimarlar getirterek, o zaman o buranın kralı 1200 yılında Endülüs mimarisini, İslam mimarisini çok seviyormuş. O zamanın da herhalde modası gibi bir şey. Özel mimarlar getirttirip yaptırıyor. Aslında burası bir Hristiyan tarafından da yaptırılan bir saray. Öyle ilginç bir özelliği var. Bir diğer ilginç özelliği de burası İspanya kralının da mülküymüş. Geldiğinde de kaldığı sarayıymış. Yani aktif kullanılan bir saraymış. Cennetin Krallığı olsun, Arabistan'ın Lawrence olsun, hepimizin bildiği Game of Thrones olsun. Birçok film buralarda çekilmiş. Evet arkadaşlar, burası da Alcázar Sarayı'nın kralların misafir kabul ettikleri karşılama bölümü. Gerçekten diğer yerlere göre de çok gösterişli. Ancak bu tavandaki altın işlemelerin ve altın yoğunluğunun sebebi sadece gösteriş değil. Geçmişte mumla ve kandille ışıklandırma yapıldığı için az bir mumla burası tamamen bu altının yansımasıyla aydınlanabiliyormuş. Aslında burada bir optik dehayı da görüyoruz. Gerçekten altınmış. Şimdi o büyük avludan içeri girdik. İçerilere doğru yürüyoruz. Ben bir kombin değişikliğine gittim. Daha fazla ne kadar hasta olabilirim ki deyip içimde kalmasını üstümü değiştirdim. Yani burası Alhambra'dan çok daha güzel. Renkleri çok daha iyi korunmuş ama daha küçük diyorlar. Burası tam karşımıza kalan yer, o altın tavanı açılan yermiş zaten. Tekrar bir daha göstermek istiyorum. Bir de bu açıdan bakalım. Tavanı çok güzel ya. Gerçekten tavanı çok güzel. Şimdi evet, olabilir. Bahçesine indik aşağıya. Aşağıda dolaşıyoruz. Bu Game of Thrones'un çekildiği yerin çok kalabalık olacağını düşünüyorum. Biz özellikle araştırmadım bunu da. Şurada bir zindan gibi bir şey var. Fayans desenleri çok güzel ya. Burası bir şey mi? Ne olduğunu anlamadım ama güzel görünüyor.
Ve muhtemelen daha yeni başladık. Merak ediyorum gerçekten Game of Thrones'un o kısmını. Ama o kocaman bir tarihi de sadece Game of Thrones'la sınırlamak da biraz yüzeysel aslında. Bakın şu tatlılığa. Alcazar'ın broşüründeki yazıları biraz okumak istiyorum size. Burası 1000 yılı aşkındır bir geçmişe uzanan dünyanın en karmaşık ve önemli yapılarından birisi. Bahçeleri labirenti anımsatıyor. Her adımda İspanya'nın tarihine tanıklık ediyoruz burada. Taife krallarının gelişi, Muavit halifeliği, Kastilya'nın dönüşümü, El Mutammit, 3. Fernando hepsi buradan geçti aslında. İslam Sarayı'nın tarihi şehrin kendi tarihiyle paralel, siyasi etkisi ve mimari zenginliğiyle birlikte büyüyen dinamik bir şehir burası. Günümüzde surlarının ve saraylarının büyük bölümü hala ayakta. Bahçeleri çevreleyen surları, Özgün Kapısı, büyük kısmı yani buranın aslında İslam döneminden 13. yüzyıldan itibaren Kastilyalılar sarayın kraliyet yaşamına uyum sağlamış ve farklı mekanlarının anlam ve işlemlerini kendilerine göre dönüştürmüşler. Ancak tabii ki burada bahçelerinden bahsetmeden olmaz. Burası Rönesans'tan itibaren Sevilla'nın ihtişamına tanıklık ediyor. Aynı zamanda İtalyan Rönesans'ından da etkilenilmiş bu bahçelerde. Yani burada hem İslam hem İspanyol hem de İtalya esintilerini görebiliyoruz. Bunlar saldırır mı sizce? Kendisi beni kovalamıştı ya makasla. Onu buraya ekliyorum. Güzel bir poz aldım. Ha bir de köpek gibi havlarlar. Güzel bir şey. Baktım ben daha gel. Açtı mı? Açmadı. Aa. Bir açsa ama var ya. Bak bizim şu yukarı çıkmamız gerekiyor. Orası kolay işte şuradan. Seni yakışıklı çekeyim. Ay şunun tepesi ne kadar güzelmiş. Şimdi biz de bir yukarı çıkalım bakalım yukarısı nasılmış. Tekrar bu havuzlu bahçeye çıktım. Yavaştan çıkacağız buradan. Son bir kez daha görmek istedim bu tarafı. Şimdi biraz önce şu yukarı taraftaydık. Oralardan çok güzel fotoğraflar çıkıyor bu arada, tavsiye ederim. Biz böyle yerlerin kendi shoplarını gezmeyi çok seviyoruz. Çünkü dışarıdaki fiyatlara çok benzer ama çok daha kaliteli ürünler satıyorlar. Zaten magnet koleksiyonumuz var. Görmek isterseniz yorumlara yazın. Allah aşkına biri yazsın. Her videoda söylüyorum, kimse yazmıyor. Magnet koleksiyonunuzu gösterin diye. Neyse. Genelde buralardan topluyoruz ama şehir merkezlerinde de tabii ki beğendiğimiz olduğunda alıyoruz. Saraydan ayrıldık. Tahminimden erken çıktık bu arada. Ben daha fazla süre yazmıştım buraya. Giralda dedikleri kısım şu kule olsa gerek. Bu Giralda'ya giriş ücreti de yine 13 euroymuş. Ata binmek ister misiniz? Ya ben Kübra'ya denedim ama hayır dedi. Ama ben aslında binmek istiyorum, biliyor musun? Ben önce hiç faytonuna binmedim. Dünyanın en büyük gotik katedralindeyiz. Burası 15. yüzyılda inşa edilirken Sevilyalı meclis üyeleri veya işte ileri gelenleri demişler ki öyle bir yer inşa etmeliyiz ki insanlar bize deli desinler. Ama şunu da ekleyeyim. Bu katedral aslında sıfırdan yapılmıyor. Daha önce burada Sevilla Ulu Camii varmış. Hatta Giralda olan kısım aslında caminin minaresiymiş. Burada cami varken üzerine katedral inşa ediyorlar. Evet arkadaşlar, Sevilla Katedrali'nin içerisindeyiz. Şimdi arkamda gördüğünüz mezar, yani taşınan tabutun içerisindeki mezar Christoph Kolomb'a ait. Ünlü kaşif Christoph Kolomb. Bunun ilginç bir hikayesi var. Christoph Kolomb aslen İtalyan, biliyorsunuz. O zamanlar keşiflerin sponsorluğunu yapabilecek kendisine kaynağı sağlayanlar İspanya kralı Ferdinand'la onun eşi Isabel oluyor. Kendisi İtalyan olduğu için öldüğünde vasiyeti İtalya'ya gömülmek, yani Sevilla topraklarına gömülmemek. Ancak bu mümkün olmuyor. Kendisinin de burada çok ünlü ve sevildiği için mezarının burada olması isteniyor ama vasiyetine şöyle uyuyorlar. Kendisinin bu topraklara değil toprağın üstüne
gömmüş oluyorlar. Alttaki 4 tane kral da İspanya'nın o zamanlar için 4 tane büyük krallığını temsil ediyor. Bir tanesi Castello kralı, bir tanesi Aragon kralı, bir tanesi Leon kralı, bir tanesi de Navarra krallığı. O zamanların İspanya'daki 4 büyük krallığı. Gezmeye devam edelim. Arkadaşlar buranın içine bence mutlaka girin. Çünkü şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. Bu altın kaplama olan kısım harika görünüyor. Burası Avrupa'nın en büyük ahşap altar tablosuymuş. Ve bu kısımlarda bakın böyle part part ayrılmış. İncil'in kısımları anlatılmaktaymış. Bu arada ben bunların gerçekten altın kaplama olduğunu düşünüyorum. Çünkü Christoph Kolomb'un coğrafi keşiflerinden sonra İspanya inanılmaz zenginleşiyor. Çünkü gemilerle kilo kilo altın taşınıyor. Hatta öyle ki iktisatta bunun bir ismi de vardı hatta. O kadar zenginleşiyorlar ki artık altın değersiz hale gelmeye başlıyor. Çünkü altın çok fazla ülkede. Bundan dolayı her yere boca etmiş olabileceklerini düşünüyorum. Ancak bir inşaat daha var yine. Bu İspanyolların dini mabetleri bitmiyor bir türlü nedense. Ve bakın böyle oda oda bölmüşler. Zaten kolonlar devasa. Biraz böyle şey gibi Yüzüklerin Efendisi'nde Minas Tirith miydi? Minas Tirith olsa gerek. Onun gibi böyle öyle bir hissiyatı var. Biz buraya gelmeden önce bilet almamıştık. Çok sıra yoktu kapısında. Bence siz de almadan girebilirsiniz herhalde diye düşünüyorum. 14 euro sanırım. Şimdi ben bir bizimkileri bulayım, bir birleşelim. Yavaştan buradan çıkarız herhalde. Ama mutlaka hani yolunuz düşerse uğrayın. Artık katedrali biz tamamladık. Şimdi çıkış kapısındayız. Bakın eskiden camiden dönme olduğunu söylemiştik. Burada Arapça yazılar. Biz yine tapas söyledik. Zeytin buranın çok güzel. Bu benim en favori zeytinim oldu şu anda. Bir de fırınlanmış peynir geldi. Morini balıklı noodle'ımız geldi. Bunu çok beğendim. Bruschetta olsa gerek. Şimdi arkadaşlarımızı bulmaya gidiyoruz. Bu İspanyolların ilk çıkışları muhtemelen. Ayakta böyle sohbet ediyorlar. Burası da government ofismiş. Benim en çok merak ettiğim yerlerden birisi Plaça de Espana'ydı. Ay ve gerçekten şu anda yeni girdik. Bakın mesela sokak lambalarına falan. İnanılmaz. Sokak lambaları bile böyle. Allah'ım burası beni çıldırttı. O kadar beğendim ki ya şu. Güneşin ışığının vuruşu. Evet, güneş ışığı, nehirin yansıması inanılmaz güzel. Şimdi bir flamenko sesleri duyuyorum. Oraya doğru gidelim. Bakalım biz bugün flamenko şova gitmek istiyorduk aslında ama önceden rezervasyon yaptırmadığımız için biraz bulmakta zorlanıyoruz. Ve fiyatları da zaten vermek istemeyeceğimiz kadar çok çünkü bir saatlik bir şov ve o kadar dayanamayabiliriz. Yani Enes dedi ki söyleyeyim mi dediğin şeyi? Ben bir saat çingene dinleyemem tarzı. Hayır o kadar demedim. Ben bir daha çingene bağırıcı dinleyemem. Dedi. Yani çingene dinleyemem değil, ben çingene sanatçılarımıza çok saygılıyım. Eğer burada yakalayabilirsek bir flamenko şovu, flamenkoyu iptal edebiliriz. Hele gün batımında inanılmaz güzel. Keşke bir 15-20 dakika erken gelebilseydik. Peki ben arkadaşlarımı ikna edip onları yarın da buraya getirmez miyim? Bence yaparım. Yapar mı? Yapar mı? Yapar be. Böyle her şehrin ayrı bir köşesi var. Küçük küçük bölmeler yapmışlar. Evet, yukarıda çıkış var. Şurayı da gösterelim.
portakal ağaçlarındaki portakallardan yeme gafletinde bulunmayın sakın. Çünkü biz Elhamra Sarayı'nda denemiştik ve zehir zemberek bir şey. Osman bunu araştırmış. Sadece estetik amaçlı kullanılan bir ağaçmış. Üstünde sürekli portakallar duruyor bence. Özelliği olur diye düşünüyorum. Ekşi. Çok ekşi. Zehir yani gerçekten. Hiç ağza sürülecek bir şey değil. Uzak durun. Kanka dikkat et, tam doğru çevirmiyor bari. Camını hemen bir çeviriyor. Donu dedi. Ispanak, kalamar, zeytin ve patatesine. Klasik patatesimizden. Servis aşırı hızlıydı gerçekten. 2 dakikada şıp şıp şıp. Bu ne arkadaşlar? Günaydın. Umarım sesim iyi geliyordur. Arkada bir inşaat var. Bugün biraz geç başladık günümüze. Yine Sevilla'dayız. 10.30'da falan çıkabildik evden. Güya 9'da çıkacaktık ama o kadar yorulmuşuz ki. Şimdi kahvaltıcıya geldik. Şu anda bir 10 dakika falan beklersiniz dedi görevli. Muhtemelen bu bizim geç çıkmamızdan dolayı. Normalde geldiğinizde daha erken gelirseniz yer bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar size orayı gösterdim ama orada yemek yemek nasip olmadı. Sonra başka bir yer bulduk. Orası da doluydu. Sonra bir baktık dün yediğimiz yerin hemen yanıymış. Yan dükkanı. Biz de dün yediğimiz yerde yedik tekrardan. Evet, Metropol Parasol'e geldik. Böyle Sevilla'nın tam ortasında ahşap bir yapıymış. Hiç ahşap gibi durmuyor bu arada. Tamamen metal derdim. Şehrin tavrından tamamen uzak, daha fütüristik bir görüntüsü var. Ve 2011 senesinde tamamlanmış. Aslında çok yeni bir yapı. Kulelerin içine girişin 13 euro gibi bir ücreti var. Tabii ki de pas geçiyoruz, girmeyeceğiz. Şimdi tam karşımızda Sevilla Üniversitesi var. Oraya da bazı dönemlerde girilebiliyormuş. Hani bizim İstanbul Üniversitesi'ne falan girilebiliyor ya. Üniversite yok ortalıkta. Böyle rastgele bir sokağa girdik. Normalde dün yürüdüğümüz yoldan gidecektik. Hadi şuradan girelim dedik. Buradan girdik. Burası galiba Sevilla Katedrali'nin dün bizim çıktığımız taraf oluyor. Sevilla Katedrali'nin hemen karşısındaki küçük bir pasaja girdik. Burayı belki görmüşsünüzdür haritalarda. Böyle tatlış bir yer. Ani bir kararla Cordoba'ya gidiyoruz. Biz yaklaşık 1,5 saatlik bir yol yaptık. Biletimiz aslında 1,5'taydı ama şu an saat 3,5. Yine de bizi buraya aldılar. Hemen direkt girişte bizi şöyle bir yer karşılıyor. Burayı şimdi Enes'e bir anlattıralım bakalım. Neresiymiş burası? Evet arkadaşlar, şimdi Kurtuba Camii'ne girdik. Buradan girişte zaten sizi büyüleyici bir manzara karşılıyor. Burada yaklaşık 1800 sütun var. O zaman ilk yapılışında Endülüs'teki ustalar burada sonsuzluğu temsil etmek istemişler. Yaradan'ın kudretini göstermek amaçlı. İnsanda da gerçekten o sonsuzluk hissini uyandırıyor. Buranın ilginçliği katman katman tarih içeriyor olması. Buraya uğramış olan her medeniyet burada bir iz bırakmış veya başka medeniyetlerden transferler oluşmuş. Mesela şu gördüğünüz sütunlar burada eskiden Roma döneminde de bir tapınak var, ünlü bir tapınak. O tapınaktaki bazı şeyler korunarak, bazı şeyler kırılıp alınarak farklı yerlerinde kullanılarak burada büyük bir cami yapılıyor. O zamanların en büyük camisi. Kurtuba Camii. Akabinde Hristiyanlar gelip yaptığında zaferin en büyük sembollerinden birisi olarak buraya görüp çok güzel taş işlemecilikleri, farklı Hristiyan dini sembolleri vesaire buraya yediriyorlar. Onlar da buraya bir kendilerinin mirasını bırakıyorlar. Burası o anlamda her şeyi içinde barındıran çok her tarihi, her dokuyu, Bizans etkileri de var burada. İçerisinde barındıran çok güzel bir mabet. Hristiyanlar geldikten sonra yine buraya da çok zarar vermemişler. Birçok şeyi korumuşlar, kıyamamışlar yani. O gözüküyor buraya girdiğiniz zaman. Hala cami motifi çok hissedilen bir yer. Mihrabı da sadece ufak değişikliklerle yerinde duruyor diyebiliriz. Evet, biz şimdi Plaza'da Espana'ya geldik.
Korsova'dan döndük. Plaza de Espa'nın arkasından giriş yaptık nasıl yaptıysa. Şimdi buradan merkeze çıkacağız. Aşağıda yine flamenko oynuyorlar. Oraya da bir daha görmek istiyorum. Hadi kaçırmayın, oraya gidelim. Evet. Biz oraya yürüyene kadar flamenko bitti. Bizim de videomuz bitti aslında. Evet. Bundan sonra daha çekmem herhalde. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Biz çok eğlendik. Umarım siz de çok eğlenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum Biz de yorum yaparsanız da bekliyoruz. çok seviniriz. evet, teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Buralar at kakişi kokuyor bu arada arkadaşlar. Beyza'nın burada 1 milyon fotoğrafını çekti. 1 milyon.